Крим, Сербест, Ладжак. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Kırım Tatar sürgününün 78. yılında Türkçe mesaj gönderdi. Kırım Tatar soykırımının tüm kurbanları sonsuza kadar yaşayacak dedi. 1944'te Kırım Tatarlarını topraklarından kovan cellatlar, yerinden edilenlerin hiçbirinin Kırım'a geri dönemeyeceğini düşündüler. Şimdi Ukrayna'yı işgal etmeye ve hayatımızı mahvetmeye çalışan cellatlar da başarılı olacaklarına ve hayatta kalamayacağımıza inanıyorlardı. Ve biz kurtulduk. Evimizin her köşesine dönmek için uğraşıyoruz ve geri döneceğiz. Kırım Tatar Türkleri Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in kararıyla öz yurtlarından koparıldı. İnsanlık dışı şartlarda trenlerle Sibirya ve Orta Asya'ya sürgün edildi. Kırım Tatarlarının neredeyse yarısı soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybetti. Her 18 Mayıs günü Kırım Tatar sürgünü ve soykırımı anılıyor. Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılında ilhak etmesi Kırım Tatarlarının acısını katladı. Türkiye dahil uluslararası toplum Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak tanıyor. Крим, Сербест, Ладжак. Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla Kırım Tatarlarının 18 Mayıs'ta vatanlarından gece yarısı toplanarak tren vagonlarında Orta Asya'ya sürgün edilmesiyle yaşanan acılar hala yüreklerde hissediliyor. Karadeniz'i stratejik çıkarları için kullanmak isteyen Rusların Kırım Yarımadası üzerindeki hesapları tarih boyunca hiç bitmedi. Bu amaçla Rus Çariçesi 2. Katerina döneminde Kırım Tatarlarına yönelik başlayan baskı ve imha politikası tarihin diğer dönemlerinde de acı bir şekilde tekrarlandı. Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden koparılan Kırım Hanlığı'nı 1783'te Rusya'nın işgal etmesiyle Kırım Tatarlarını bekleyen zorlu bir süreç başladı. Rusların baskı politikaları yüzünden on binlerce Kırım Tatarı Osmanlı Devleti'nde bulunan değişik bölgelere göç etmek zorunda kaldı. Kırım Tatarları Sovyet saflarında yer alarak Nazi Almanyası'na karşı başarılı bir şekilde mücadele verdi. Buna rağmen Rus komutanlar Kırım Tatarlarını Almanlarla işbirliği yapmakla suçladı. Rus Kızıl Ordusu'nun Kırım'ı Hitler Almanyası'ndan geri almasından sonra Kırım Tatarları Ruslardan baskı görmeye başladı. Sovyet yönetimine Kırım Tatarlarının aleyhinde raporlar hazırlandı ve Kırım Tatarlarının yurtlarından tamamen sürülmesi talep edildi. Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin gizli bir kararname imzalayarak Kırım Tatarlarının Orta Asya'ya sürgün edilmesine karar verdi. Sürgün 20 Mayıs'ta başlatılıp 1 Temmuz'da sonuçlandırılmak isteniyordu. Ancak operasyon 2 gün önceye alındı ve Kırım Tatar sürgünü 18 Mayıs 1944'te saat 3 sıralarında başlatıldı. Aynı dönemde 2. Dünya Savaşı devam ettiği için Kırım Tatar erkeklerinin çoğunluğu Sovyet ordusunda Hitler Almanyası'na karşı cephede savaşıyordu. Kırım'da geri kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Sovyet askerleri tarafından gece yarısı uyandırılarak 15 dakika içinde meydanlarda toplandı ve tren vagonlarına dolduruldu. 250 bine yakın Kırım Tatarı 3 gün içinde hayvanların taşındığı vagonlarla Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgüne gönderilenlerin yarısına yakını yollarda hastalıktan, açlıktan, zor şartlardan dolayı hayatını kaybetti. Kırım Tatarları, Yarımada'dan sürüldükten sonra Türk kültürü ve diğer toplulukların izlerinin silinmesi için sistematik çalışmalar yapıldı. 1944'ün sonunda Sovyetler Birliği yönetimi çıkardığı kararla Kırım'daki bütün Türkçe olan yer isimlerini Rusça olarak değiştirdi. Stalin'in ölümünden sonra Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanışının yıl dönümü nedeniyle Kırım, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye edildi. 1965'ten itibaren Kırım'dan sürgün edilen Tatarlar, Kırım'a dönmek için siyasi faaliyetlere girişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Kırım Tatarlarının vatanı, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti oldu.
Ukrayna'da Batı yanlılarının yönetimi ele geçirmesiyle Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı olarak ilhak etti. Kırım Tatarları yeniden 2. Katerina ve Stalin döneminde olduğu gibi baskı politikasının kurbanı oldu. Kırım Tatarları arasında potansiyel tehlike görülenler takibe alındı ve hukuk dışı uydurma sebeplerle hapse atıldı. Önde gelen Kırım Tatarlarının Yarımada'ya girişi ise yasaklandı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin başkanı Refat Çubarova Yarımada'ya giriş yasağı konuldu. Kırım Tatar Meclisi aşırı örgüt kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklandı. Meclise doğrudan bağı olan 2500 Tatarla onlarla ilişkisi olan herkes aşırıcı örgüt üyesi durumuna düşürüldü. Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatarı Yarımada'yı terk etmek zorunda kaldı. Yarımada'da Kırım Tatar halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltılar halen devam ediyor.